Daha önce Launchpad'lerle alakalı bilgileriniz kısıtlı olabilir ya da herhangi bir ön satış tecrübeniz olmayabilir. Ama bugün bu videoyu izleyerek siz de CDFI'nin ön satış projelerine çok kolay bir şekilde katılabileceğinizi öğreneceksiniz ve merkeziyetsiz dünyanın avantajlarından da haberdar olacaksınız. Hadi hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar, CDFI her şeyden önce bir merkeziyetsiz platform ve bu merkeziyetsiz platform üzerinde bazı projelerin ön satışları gerçekleşiyor. Ve bizler de bu projelere yatırım yapmak istiyorsak aslına bakarsanız öncelikle kripto cüzdanlara ihtiyacımız oluyor. Çünkü kripto cüzdanlarımızın içerisindeki bakiyelerle bu merkeziyetsiz platformlarda yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla kripto cüzdanlarla alakalı bilgileriniz kısıtlıysa bizim sıklıkla kullanacağımız MetaMask'la alakalı bir videom var. Hemen sağ üst köşede çıktı. Mutlaka onu izleyin. Kripto cüzdanlarla alakalı bilgilerinizi belli bir seviyeye getirin. Ondan sonra bu videoya devam edin. Öncelikle ilk tavsiyem sizlere bu olur. Öncelikle bu platforma katılmak için platformun kendi token'ı olan CFund token'ı elde etmemiz gerekiyor. Akabinde bu token'ları kendi kripto cüzdanımıza çekeceğiz ve kripto cüzdanımıza çektikten sonra platform üzerinde stake işlemini gerçekleştireceğiz ve ön satışlara katılacağız. Tam bu noktada küçük bir detay daha var, teknik bir detay. Bu da bu platformun ön satışlara katılmak için kimlik doğrulamayı zorunlu kılması. Kimlik doğrulama adımlarını da burada sizinle beraber gerçekleştireceğiz ve ön satışlara çok kolay bir şekilde katılacağız. Hızlıca CFund token'ı nasıl elde edebileceğimizden bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar, merkezi borsalardan CFund token alabiliyorsunuz. KuCoin, Get, IO, Huobi ya da Bybit borsasından bunu temin edebiliyorsunuz. Ya da Binance Smart Chain ağının en popüler platformu olan PancakeSwap'tan bunu BNB ya da BUSD karşılığında temin edebilirsiniz. Tam bu noktada sizlere özel bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda CDFI kendi resmi Twitter hesabından Binance'ı ve CZ'yi etiketleyerek Binance borsasında listelenmek istedikleriyle alakalı bir paylaşımda bulundular. Dolayısıyla o tweetten yola çıkarak ilerleyen günlerde CFund'ı da Binance'da görebileceğimizi tahmin ediyorum. Onu da burada belirtmek isterim. Şimdi dostlar, buradaki borsalarda öncelikle ben Huobi'yi tercih edeceğim. Huobi'de küçük bir bakiyem var. Orada CFund satın aldıktan sonra kendi kripto cüzdanımı çekeceğim ve stake işlemini gerçekleştireceğim. Hadi Huobi'ye gidelim. Şimdi dostlar, Huobi borsasına giriş yaptıktan sonra piyasalardan spot kısmına geliyoruz ve karşımıza çıkan pencerede sağ tarafa CFund yazıyoruz ve gördüğünüz gibi CFund US Tether paritesini buluyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakiyenizde varsa buradan kolaylıkla bir satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ben en alttaki satıcıyı tıkladıktan sonra mevcut bakiyemin tamamıyla CFund almak istiyorum ve emri girdikten sonra alım işlemim otomatikman gerçekleşiyor. Geçmiş emirlere baktığımızda buradan satın alma işlemlerimi görebiliyorum. Daha önce 2.10 civarından, 1.92 civarından ve şu anda gördüğünüz gibi 2.81 civarından alım gerçekleştirdim. Bakiyeler tarafına geldiğimde gördüğünüz gibi burada benim yaklaşık 38 adet CFund token'ım gözüküyor. Bu CFund token'ları da kendi kripto cüzdanıma çekeceğim ve akabinde stake işlemini gerçekleştireceğim. Bu da oldukça kolay. Sağ tarafta çekme butonu var. Bunu tıklıyorum. Açılan sayfada adres bölümüne MetaMask'taki cüzdan adresimi giriyorum. Bunu kopyaladım. Akabinde buraya yapıştırıyorum. Çekmek istediğim tutarı giriyorum. Ben hepsini çekmek istiyorum ve benden çok küçük bir fee ücreti kesiyor. Yani işlem masrafı kesiyor ve çekme adımlarını tamamlıyorum. Burada bir takım güvenlik adımları var arkadaşlar. Bu güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra kolaylıkla çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Onayla diyorum ve çekim işlemim gerçekleşiyor. Birkaç dakika içerisinde buradaki bakiyemin MetaMask cüzdanıma düştüğünü göreceğim. Şimdi gördüğünüz gibi CFund tokenlar cüzdanıma geldi ve ben bu aşamadan sonra stake işlemini gerçekleştirebilirim. Ama ön satışlara katılmadan önce ilk yapmam gereken şey kimlik doğrulama adımı. Kimlik doğrulama adımını gerçekleştirdikten sonra stake işlemi de gerçekleştireceğim. O yüzden hızlıca kimlik doğrulama aşamasına geçelim. Aslına bakarsanız CDFI bununla alakalı çok güzel İngilizce bir rehber hazırlamış ama ben sizi yormamak adına bunu canlı canlı gerçekleştireceğim. İhtiyacımız olan tek şey kamera, kimliğimiz ve adımıza kayıtlı bir fatura. Bu üçü elimizde varsa kimlik doğrulama adımlarını çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Kimlik doğrulama sayfasına gidelim. Evet, burada artık doğrulama kısmına geliyoruz. Kimlik doğrulamayı başlatıyoruz. Start diyoruz. Bizden bir mail adresi istiyor. Bu mail adresine bir Magic link gidecek ve bizler o link üzerinden devam edeceğiz. O yüzden mail adresimi buraya giriyorum. Akabinde continue diyorum ve mailime gelen linki bekliyorum. Gördüğünüz gibi CDFI'den mail geldi. Linki tıklıyorum. Mailimize gelen Magic linki tıkladıktan sonra kimliği seçiyoruz ve akabinde yaşadığımız ülkeyi buradan işaretliyoruz. TR yazdığımızda Türkiye çıkıyor. Start diyoruz. Tam bu aşamada Launch Kamera butonuna bastıktan sonra kimliğinizin ön fotoğrafını çekmeniz gerekiyor ve ardından devam et butonuna basmanız gerekiyor. Şu anda ben video çektiğim için kameramı kullanamıyorum. Not now deyip bu adımı atlıyorum. Şimdi dostlar, KYC'nin ilk adımı olan kimliğimin fotoğrafını çektim ve platforma yükledim. Akabinde benden adım, soyadım gibi küçük bilgiler istedi. Onların girişini sağladım. Şimdi selfie çekmem gerekiyor. Selfie butonuna basarsam buradan Take a Picture
dersem kameram çalışır ve selfie işlemini gerçekleştiririm. Şu anda benim kameram müsait olmadığı için bunu çekemiyorum. Ama siz kolaylıkla çekebilirsiniz. Zaten işlemi gerçekleştirdiğinizde burası da mavi olacaktır. Ondan sonra adınıza kayıtlı bir faturanın girişini yapmanız gerekiyor. Bu da oldukça basit. İnternet faturanız olabilir, su faturanız olabilir, cep telefonu faturanız olabilir. Bunun buraya görselini yüklemeniz gerekiyor. Yükledikten sonra artık geriye çok az işlem kalmış oluyor. Bunlardan bir tanesi ev adresi. Burada da dikkat etmeniz gereken tek şey buradaki ev adresinin faturadaki adresle birebir aynı olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Son olarak kripto cüzdanınızın buraya adresini girmeniz gerekiyor. Çünkü oradaki adres bilgisi aslında kimliğinizle eşleştirilecek. Dolayısıyla bu işlemi de yaptıktan sonra Register butonu aktif olacak. Register butonuna bastıktan sonra kimliğiniz çok kısa bir süre içerisinde onaylanacaktır. Kimliğiniz doğrulandıktan sonra size bir mail geliyor ama mail gelmese bile kimliğinizin doğrulup doğrulanmadığını öğrenebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken CDFI'nin web sitesine giriş yaptıktan sonra profil sekmesine gelmek ve buradaki Connect Wallet butonuna basarak cüzdanınızı bağlamak. Bakın bağladıktan sonra KYC statüsü tarafında tamamlandı yazısı geliyor. Demek ki benim kimliğim doğrulanmış. Ben bu aşamadan sonra staking işlemini gerçekleştirebilirim ve Launchpad'deki IDO'lara katılabilirim. Peki staking kısmına gelelim. Nasıl staking işlemi gerçekleştireceğiz? Bakın burada staking farming butonuna bastıktan sonra beni staking sayfasına götürüyor ve burada aslında stake yapabileceği çeşitli havuzlar var. 7 günlük, 14 günlük, 30 günlük, 60, 90 ve 180 günlük havuzlar var. Buradaki havuzlara stake yaptığınızda süreç bitene kadar yatırımınızı bozamıyorsunuz ama bu süreç içerisindeki tüm IDO'lara katılabiliyorsunuz ve tabii ki de buraya stake etmenin bir diğer avantajı ise yıllık bir C-Fund faizi almanız. Örneğin 7 günlük stake'de yıllık %5 kazanırken 180 günlükte gördüğünüz gibi yıllık %90'lık bir faiz söz konusu. Dolayısıyla buradan bir getiri elde edebiliyorsunuz. Ben daha önce 90 günlük bir yatırım gerçekleştirmiştim. Şimdi 60 günlük bir yatırımım söz konusu. Gördüğünüz gibi 27 gün kalmış. 27 gün sonra ben buraya yatırım yaptığım C-Fund tutarını faiziyle beraber buradan withdraw butonuna basarak çekebileceğim. Bu tarihten önce çekmeye çalışırsam sizin de gördüğünüz gibi hata alacağım. Dolayısıyla süreç bitmeden buradaki yatırımlarınızı bozamadığınızı hatırlatayım. Halihazırda şu anda 38 adet C-Fund token'ım var. Sizinle beraber gelin bunu 30 günlük bir faizi yatıralım. 30 günlüğü tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra siz de burada ilk defa işlem yapıyorsunuz. Approve butonu çıkacaktır. Approve butonunu tıklayacaksınız. Ardından MetaMask'ınız açılacak. Onay vermeniz gerekiyor. Ondan sonra stake butonu aktif olacaktır. Şu anda bende direkt stake butonu aktif. Çünkü daha önce bu Approve işlemini gerçekleştirdim. Stake butonuna bastığımda cüzdanımdaki tüm tutarı yatırmak istediğimi söylüyorum ve Confirm butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi MetaMask'ım açılıyor. İşlemi onaylamak için onayla butonuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi işlem gerçekleşiyor. Artık 30 günlük havuzda da küçük de olsa bir bakiyem var. 30 gün sonra buradaki faizden de yararlanacağım. Tabi burada küçük bir detay var. Ondan da bahsedeyim. Neden 60 günlüğe değil de 30 günlüğe ekledin diye sorabilirsiniz. Eğer ben bu elimdeki minik tutarı 60 günlüğe ekleseydim arkadaşlar buradaki 27 günlük süreç tekrar 60 günden itibaren saymaya başlayacaktı. Bunu istemediğim için 30 günlüğe şu anda sizinle beraber stake işlemini gerçekleştirdim. 29 gün 23 saat sonra buradaki stake'im de faiz ile beraber bana geri dönecek. Evet, şimdi kimliğimizi doğruladık. Stake işlemini gerçekleştirdik. Artık ön satışlara katılabiliriz. Ön satışlara katılmak için de IGO Launchpad tarafına gidiyoruz. Şimdi dostlar, Launchpad tarafına geldiğimde halihazırda aktif bir projenin olmadığını ama gelmekte olan projelerin olduğunu görebiliyorum. Burada ilgili anlaşmalar yapılmış. Sadece platform üzerindeki ön satış tarihleri belli değil. TBA'da zaten en kısa sürede demek. Dolayısıyla bu projelerin eninde sonunda bu platformda ön satışının gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Buradaki projelere katılmak için cüzdanınızda BUSD bulunması gerekiyor. Çünkü BUSD ile satın alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve işlem masrafları için de küçük de olsa bir BNB bulundurmanızda fayda var. BNB bulundurmazsanız takdir edersiniz ki işlemleriniz gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla BUSD ve işlem masrafları için BNB bulundurmanız gerekiyor. Projelere katılmak da son derece kolay. İlgili projenin üstünü tıklıyorsunuz. O gün burada sizin alım yapabileceğiniz tutarı girebileceğiniz bir bölüm açılıyor. Maksimum butonuna basarsanız ne kadarlık alım yapabileceğinizi de görebilirsiniz. Akabinde Buy butonuna basarak BUSD karşılığında ilgili token'dan alabiliyorsunuz. Biz tekrar bir önceki sayfaya geri dönelim ve geçmiş projelere şöyle bir bakalım. Örneğin Amazee projesi üzerine tıkladığımda bakın burada toplamda 4527 kişinin bu projeye katıldığını görüyorum ve bu projede $1 karşılığında 40 AZY token aldığını görebiliyorum. Kendisi de oldukça iyi bir performans göstermiş bir projeydi. Akabinde dediğim gibi burada yatırımlarınızı çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki yatırım yaptığınız tokenları nasıl elde edeceksiniz? O da oldukça kolay. Bakın hemen sağ üst tarafta claim bölümü var. Claim bölümüne gelirseniz yatırım yaptığınız projelerin
ödemesini alabilirsiniz. Örneğin ben Binance Smart Chain adında bir projeye yatırım yapmıştım. Burada da ikiye ayrılıyor. Aylık ödemeler ve lineer ödemeler. Benim yatırım yaptığım proje lineer tarafta ödeme veriyordu. O yüzden lineer butonunu tıkladıktan sonra bakın Amaze projesine yatırım yapmıştım ve buradan biriken tokenlarımı claim edebiliyorum. Claim butonuna bastıktan sonra claim edebileceğim rakam çıkıyor. Confirm diyorum ve onayla dedikten sonra buradaki tutarı cüzdanıma çekiyorum. Aslında token claim etmek de bu kadar kolay. Akabinde bunu projenin listelendiği bir platforma, ki bu proje Bybit'te listeleniyor bildiğim kadarıyla, ya da merkeziyetsiz platformda satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu tier sisteminden bahsetmeden videoyu sonlandırmak istemedim çünkü bu konu oldukça önemli. Gördüğünüz gibi 9 tane seviye var. En düşüğünü tier 1 diyoruz. En yükseğini tier 9. Bunların arasındaki fark oluşturan şey ise havuz ağırlıkları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tier 1'de 1.2 iken örnek veriyorum tier 6'da 26. Yaklaşık 21 katı bir fark söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Örneğin tier 1 seviyesinde bir yatırımcıysanız 10 dolarlık bir alım hakkı elde ediyorsanız tier 6'daki bir kişi yaklaşık 210 dolarlık alım hakkı elde edecek. Dolayısıyla 10 doların vereceği kazançla 210 doların vereceği kazanç arasında takdir edersiniz ki fark olacaktır. Benim şahsi görüşüm, buradaki ön satışlara katılmayı düşünüyorsanız tier 4'ün altındaki yatırımlar çok mantıklı değil, çok ciddi kazançlar vermeyecektir. Ama tier 4'ün üstüne çıktığınızda aslında aldığınız allocation miktarı artacağı için tatmin edici rakamlar elde edebileceksiniz ilgilendiğiniz projelerden. Bu arada bir detaydan daha bahsedeyim. Buradaki seviyelerden tier 1 hariç hepsi garantili alım hakkı verirken tier 1'de bir loto mantığı var. Eğer o loto mantığında biletinize alım hakkı çıkarsa alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında alım gerçekleştiremeyebilirsiniz. Tier 1'in oldukça ekonomik olmasının sebebi bu. Tier 2 ile 9 arasındaki tüm seviyelerde ise garantili alım hakkı söz konusu. Şimdi dostlar, her ne kadar basit anlatmaya çalışsam da karmaşık bir konu olduğunu biliyorum. Özellikle bu konuda tecrübesi az olan insanlar için son derece karmaşık geldiğinin farkındayım ama şöyle bir yol haritası yaparsak aklınıza yatacaktır. İlk yapmanız gereken kimlik doğrulama adımını tamamlamak ve kimliğinizi doğruladıktan sonra C-Fund token satın almak. Bunu merkeziyetsiz platformlardan da yapabilirsiniz. Benim videoda gösterdiğim gibi herhangi C-Fund'ın listelendiği bir borsadan da yapabilirsiniz. Ben çoğunlukla Huobi ve Bybit'i tercih ediyorum bu alanda. Akabinde bu sahip olduğunuz tokenları cüzdanınıza çekiyorsunuz. Platform üzerinden stake işlemini gerçekleştiriyorsunuz ve IDO'lara katılıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu aşamadan sonra elde ettiğiniz tokenları merkeziyetsiz platformlarda ya da o projenin listelendiği borsalarda satabilirsiniz. Aslına bakarsanız bir yandan da oldukça basit. Elinize alıştıkça bu konuları daha iyi anlayacaksınız. Evet, bu video sizler için faydalı olduysa, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz dostlar. Aklınıza takılan tüm soruları istisnasız yorumlar kısmından bana iletiyorsunuz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.